Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Nurgül, Dilimin ve Elif ile beraber karşınızdayız. Bu podcastlerde kullanıcı deneyimi tasarımı hakkında ve bazen de daha genel başka konularda sohbet etmeyi planlıyoruz. Her birimiz kendi alanlarımızda farklı deneyimlere sahibiz. Ve bu podcast'te bu çeşitlilikle zenginleşen bir içerik sunmayı hedefliyoruz arkadaşlar. Dediği gibi Nurgül'ün bu bizim ilk bölümümüz. O yüzden heyecanımızdan dolayı dilimiz sürçer, saçmalarsak vesaire affola şimdiden. İlk bölümlerde dedik ki birazcık kendimizden bahsedelim. Kullanıcı deneyim tasarımcısı olmaya nasıl karar verdiğimize, şu anda neler yaptığımıza, bugüne kadar hangi projelerde yer aldığımızı değinip belki meraklılarına bir ışık tutarız dedik. Ayrıca hani bu podcastlerimizde sektördeki gelişmeler ne? Bunların hepsini konuşacağız. O yüzden de sizleri bizler için çok heyecan verici olan kullanıcı deneyimi tasarımı yolculuğumuza davet ediyoruz. Her bölümde yeni konuları kendi deneyimlerimizle harmanlayarak bazen de değerli konuklarımızla beraber sizlerle buluşmayı hedefliyoruz. İsterseniz öncelikle kendimizi tanıtalım. Bizler kimiz, şu an ne yapıyoruz, neden bu podcast'i çekmeyi hedefledik, gelecek podcast'lerde sizleri neler bekliyor, tanıtım bölümümüz olsun bu ilk bölümümüz. Dilmin'cim istersen seninle başlayabiliriz. Tabii Nurgül'cüm, çok teşekkür ederim. Evet, ben Dilmin. Şu anda dijital tasarımcısı olarak Dubai menşeli bir firmada Türkiye'den remote olarak çalışıyorum. ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunuyum aslen. Ama mezun olduğumdan beri de kullanıcı deneyimi merakımdan bu alana yöneldim diyebilirim. Bu arada Nurgül'le de ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımından sınıf arkadaşıyız. Aynı anda bölümdeşiz. Beraber mezun olduk ve sonra da kariyer yolumuzda pek çok kez karşılaştık. Keza Elif'le de öyle. Zaten daha detaylı e, inceleriz bunları. Daha birbirimizi çok daha detaylı tanırız ama topu Elif'e atayım. Merhaba tekrar hepinize. Ben de Elif, bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Mezun olmadan önce kariyerimi değiştirmeye, tasarımcı olmaya karar vermiştim. Daha detayları yine uzun uzun konuşacağımız için ben de sözü Nurgül'e atıyorum. Ben de Dilmin gibi ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarım bölümünden mezun oldum. Dediği gibi sınıf arkadaşıyız Dilmin'le. Benim de 5 yıllık bir dijital ürün tasarımı deneyimim var. Kariyerimin ilk yıllarında hem dijital ürün tasarımcılığı hem de endüstriyel ürün tasarımcılığını beraber yürüttüğüm bir şirkette çalıştım. Orada edindiğim tecrübelerden sonra da dijital ürün tasarımına tamamen kaymaya karar verdim. Şu anda da Hollanda'da yaşıyorum. Yaklaşık 1,5 yıl oldu. Hatta 1,5 yılı geçti. Menşei Prag olan konaklama yöntemi yazılım şirketinde çalışıyorum fintech ekibinde dijital ürün tasarımcısı olarak. İlerleyen podcastlerde de buna da değiniriz. Ben tekrar Dilmin'e yöneltmek istiyorum. Dilmin'cim sen ilk işini nasıl buldun? Aslında sen açıklarken benim de aklımdan hep şu soru geçiyordu şu anda gerçekten doğaçlama olarak. Ee, Aslında hepimiz de şu anda hani Elif bilgisayar mühendisi çıkışlı olduğunu söyledi. Biz ikimiz endüstriyel tasarım, endüstriyel tasarım çıkışlıyız ve hani şu anda ben remote, siz yurt dışı hani çok aslında hayatımız çok yönlendi seçtiğimiz kariyer sayesinde ve aslında alakasız bölümlerden çıkmış. Alakası derken tabii ki alakalı bölümler ama hani normalde ilk üniversiteye başladığımızdaki amacımız ya da hayalimiz kesinlikle aslında dijital ürün tasarımcısı olmak değilmiş hiçbirimiz. Bilmiyorduk bile aslında o zamanlar, o yıllarda bu e, Aynen öyle. aynen nedir, ne değildir. Hep bunları süreç içinde öğrendik. Bir şekilde oldu benim hikayem. Üniversite son sınıfta aslında bir kullanıcı deneyimi kampıyla karşılaştım. Oraya gitme fırsatı buldum sömestr tatilinde. Ve orada biz aslında tüm süreci, tüm bir dijital ürünün hazırlanma sürecini en başından en sonuna kadar o kadar güzel anlattılar ki yani benim ilk terminolojiyi öğrenmem orada oldu. Hani gerçekten araştırma kısmından son end product'a kadar hani ona eklediğimiz arayüz elementlerine kadar tüm sürece dahil olmamı sağladılar. Ben her aşamasına çok aşık oldum. Yani çok hoşlandım her aşamasından. Ondan sonrasında da e, dedim bu neymiş ne değilmiş daha çok araştır. Seçmeli ders al, stajlar vesaire bu şekilde kendimi deneyimimi arttırma fırsatı buldum. Sevme sebebim de birazcık tabii ki benim kendi deneyimim. Hani sen bize belki kıyaslamayı daha profesyonel gözle yaparsın ama hani benim gerçekten üç boyutlu bir ürün tasarlama
tarafında profesyonel bir deneyimim olmadı. Hani sadece okudum. Tam üniversitede aldığımız dersler, projeler vesaire var ama profesyonel hayat bir tık daha farklı oluyor. Hani bir tık daha süreçleri anlamana sebep oluyor diyeyim. Öyle bir deneyimim olmadı ama üniversiteden gördüğüm kadarıyla fiziksel bir ürün tasarlarken hani kurallar çok net değil gibi hissediyordum ben. Yani hani sanki o başarının formülünü kendi açımdan konuşuyorum. Tam olarak anlayamadığımı düşünüyordum. Çünkü hani 2+2 tabii ki de tasarımda 4 değil. Ama o fiziksel üründe bunu başarmak sanki benim için biraz daha... Çünkü şöyle söyleyeyim, benim el çizimim, bir form çalışmam vesaire bunlar ne olsa olsun biraz yetenek işi ve bende o birazcık eksikti. Buna inanıyordum. Ama onun işte hani structure'ına oturtma olsun, ne bileyim hani bir temel tasarım ilkelerini uygulama. Mesela bunu tabii ki öğrenip uygulayabiliyorsun ama birazcık da böyle bir form biraz bence dolayısıyla ya da pratiğim eksikti bilmiyorum. Ama bu tarafta bununla tanışınca aslında ben daha kolay ilerledim. Çünkü hani biraz daha böyle ne denir o? Teknik bilgilerle Hı. ilerleme olasılığın daha kolay geldi bana. Çünkü ne olursa olsun kalıplaşmış kullanıcıların bir mental modeli var oturtacağın ya da ne bileyim best practice denilen hani en iyi yöntemler var. Ya da prensipler var. Tabii ki fiziksel üründe de bunlar var ama biraz daha alan daralıyor sen 2 boyuta geçince. Aslında benim seçme sebeplerimden biri de buydu. Hem çok keyif aldım tüm sürecinden hem de çok daha rahat içine dahil olabildim. Test edebiliyorsun. Çok daha hızlı testten sonuç alabiliyorsun. Daha hızlı geliştirebiliyorsun. Yani neyin neden yaptığını, ne hedeflediğini çok daha hızlı görüp geri dönüp de çok hızlı alınca aslında daha başarılı hissettim kendimi. Öyle söyleyeyim. O yüzden de ben aslında hiç profesyonel hayatta fiziksel ürünle devam etmeyip şansıma da kariyer fuarında bir staja başvurdum. Mezun oldum. Stajım tamamlanınca iş teklifi aldım ve biraz hızlı bir sektöre giriş yaptım mezun olduktan sonra. Biraz uzun bahsettim ama gerçekten hani senin fiziksel ürünle dijital ürün arasındaki farkları kıyaslamanı duymayı çok isterim. Ben de baştan anlatayım o zaman. Dilimin gibi ben de bir kullanıcı deneyimi tasarımcılığı eğitimi veren bir eğitim kampına katıldım. İlk işime girmeden önce. Dilimin dediği gibi baştan sona bütün dijital ürün tasarımı sürecini çok güzel anlattılar. Sıfırdan başlayacak bir proje geliştirme ve tüm süreçlerini deneyimleme şansımız oldu orada hatta. Eğitim süreci benim için inanılmaz keyifli geçmişti. Çok fazla şey öğrendim. Ürün geliştirme süreçleri, fikir geliştirmek vesaire benim çok içime sindi. Hatta arka planda da ya dijital ürün tasarımcısı olarak çalışmak çok güzelmiş diye böyle bir düşünmeye başlamıştım. Daha sonra da demin de bahsettiğim gibi ilk iş tecrübeme başladım. Hem endüstriyel ürün tasarımını hem de dijital ürün tasarımcılığını deneyimlediğim. İlk işimde de ikisini kıyaslayacak olursak yani şöyle, dijital ürün tasarımı endüstriyel ürün tasarım sürecine göre biraz daha aslında hızlı ilerliyor. Ya da benim belki olduğum sektörden de kaynaklanabilir. Çünkü ben ilk işimde bir savunma sanayi ürün üreten bir şirkette başlamıştım. Genellikle savunma araçları tasarlayan ve üreten bir şirketti. Belki de dediğim gibi sektörden kaynaklıydı ama üretim, prototipleme, tasarım kararı alma süreci, ürünün yani piyasaya çıkma süreci çok uzun oluyordu. Hatta 4-5 yılı buluyordu. Dijital bir üründe olduğu gibi hızlı bir değişiklik yapıp test edip hemen sonucunu görme şansımız yoktu ne yazık ki. Uzun bir süre boyunca aynı ürünün tasarımı ile ilgili çalışmalar yapmak gerekiyordu. O yüzden ilk yılımda yeni bir domain öğrenmek, savunma sanayi domainini öğrenmek, yeni araçlar geliştirmek vesaire çok hoşuma gitmeye başlamıştı. Ama ilk yıldan sonra heyecanım giderek azalmaya başladı ve belli bir noktadan sonra işler rutine binmeye başladı benim için. Çünkü çok fazla değişiklik olmuyor. Sürekli aynı aracın üzerinde tasarımlar yapmaya devam ediyorsunuz. Belki farklı sektörlerde çalışan endüstriyel tasarım ürünü deneyimleyen arkadaşların farklı yorumları vardır. Ama savunma sanayi için benim için biraz rutine binmeye başlamıştı. İkinci yılda da araçların arayüzünü tasarlamaya başlamıştım. Ve o dönem böyle kendimi daha mutlu, daha motive hissetmeye başlamıştım. Sonra dedim ki Nurgül sen dijital ürün tasarımcısı olman lazım. Yani kariyerini bu şekilde devam etmen lazım. Çünkü sen bunu yaparken çok mutlu oluyorsun. Okuduğum bölümden dolayı da benim için çok zor bir geçiş olmadı bu kararı verdikten sonra.
Çünkü iki disiplinde de tasarım süreçleri birbirine çok benziyor. İkisinde de kullanıcının ihtiyaçlarını anlama, araştırma tekniklerini kullanma, işte fikirler geliştirme, prototipler oluşturarak test etme. Yani ikisinde de mesela kullanıcı çok önemli. O yüzden bu disipline geçmek benim için çok zor olmadı. İkisinde de mesela diğer bir ortak noktada estetik, görsellik, işte trendleri takip etmek, son çıkan teknolojileri ve yenilikleri takip etmek hep ikisinde de çok önemliydi. Bir de günümüzde sizin de bildiğiniz üzere birçok kaynak var. Kullanıcı deneyimi tasarımcılığı nedir, dijital ürün tasarımcılığı süreçleri nasıldır vesaire. Çok besleneceğiniz, öğrenebileceğiniz kaynak var. Bunlardan da ilerleyen podcastlerde bahsedeceğiz. O yüzden benim için çok zor olmadı. Aksine çok keyifli bir yolculuk oldu. Benim hikayem de kısaca böyle oldu. Elif'ciğim, sen bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun oldun. Biraz daha farklı bir disiplin bizimkine göre. Senin deneyimin nasıldı? Dijital ürün tasarımcısı olma yolculuğun nasıl başladı? Ben de bahsedeyim. Aslında hani siz bahsederken yaşadığınız o değişim noktalarını ben de içselleştirebiliyorum. Çünkü ben de aynı şeyleri farklı zamanlarda, farklı dönemlerde hissettim. Aslında benimki şöyle oldu. Hani ben bilgisayar mühendisliği okumaya başladım. Bizim bölümde işte zorunlu stajlar vardı. İlk stajıma gittim. Hem verimli hem eğlenceli hem kendimi bir işe yarar hissettiğim çok güzel bir stajdı. Ama staj bitti 30 gün. Ben dedim ki oh be. Aslında bu durum beni başka sorular sormaya itti. Özellikle hani ben ne yapmak istiyorum? Gerçekten bu mesleği yapacak mıyım? Öyle olunca ben de bir dönem uzun bir süre 3-5-6 ay bunun üzerine düşünmeye başladım. O arada grafik tasarımdan dersler alıyordum. Bizim bölümde, daha doğrusu bizim okulda böyle farklı bölümlerden dersler alabiliyorsun. Sonra ben şunu fark ettim. Hani ben tasarım yapmayı hani seviyorum. Benim için hani çok böyle kendimi mutlu hissettiğim iyi bir alan. Hatta yani işte dilimini burada çok iyi anlıyorum. Yani bu biraz böyle bir şeyi yapabilmek, sevmek, sevip üzerine ekleyebilmek hani bunlar çok güzel hisler ve kendini bunu hissettiğin yere yönlendiriyorsun. Sonra Kesinlikle. şöyle oldu. Bir tane hocam, çok sevgili hocam, dedi ki ya bak sen hani böyle böyle bilgisayar mühendisliği okuyorsun. Böyle bir alan var hani kullanıcı deneyimi tasarım diye. Sonra ben araştırmaya başladım. Tam böyle dedim ki tamam ben bu işi yapmalıyım. Hı hı. Sonra sizin de dediğiniz gibi dersler al, kurslar al, onları oku. Derken ben şunu fark ettim. Yani ben bir işe girmek istiyorsam bana hep tecrübe soracaklar. Öyle olunca 2 tane gönüllü staj yaptım. Ve böylelikle profesyonel olarak bir kullanıcı deneyim tasarımcısı, dijital ürün tasarımcısı oldum diyebiliriz. Aslında burada şöyle bir nokta fark ettim. Hiçbirimiz birebir gerçekten dijital ürün tasarımı eğitimi almadık üniversitelerimizde vesaire. Hani bunu zaten karşılık gelen direkt bir bölüm hala bildiğim kadarıyla benim bir Kadir Has Üniversitesi'nde sanıyorum bölüm açıldı ama hani Hı hı. yaygın değil. Hani zaten çok yeni duyuluyor. Çok hala biz kendi mesleğimizi açıklamak durumunda kalıyoruz vesaire. Öyle veya böyle hepimiz kendimizi geliştirmişiz. Bir yolunu bulmuşuz bir şekilde bu sektörde 5 yıllığız. Mesela ben de komik bir detay atlamışım. Hı Evet hı. dedim direkt mezun olur olmaz staj artı iş teklifiyle sektöre atıldım ama ben aslında dijital ürün tasarımcısı olarak başlamadım. Ben aslında kullanıcı deneyimi araştırmacısı olarak başladım bu mesleğe. Benim bir de öyle bir geçişim oldu. Ama hani mesela Nurgül gerçekten fiziksel ürün tasarımcısı olarak başlamış. Sen gerçekten bilgisayar mühendisi olarak mezun olup da kendi yolunu çizebilmişsin. Aslında bunda şeyi anlıyoruz. Ne kadar da kendini geliştirmeye müsait bir alan. Ama şunu da anlıyoruz. Çok çaba isteyen bir alan. Çünkü Evet. gerçekten kaynak, ya bunu sormak istiyorum aslında. Biraz da şeyden konuşmalı mıyız? Nasıl kendimizi geliştirdik? Nasıl mesela bu kayma, kariyerler arası geçiş fırsatlarını kendimize yarattık? Bana sorarsanız yani bu dönemde eğer internetiniz varsa çoğu şey yapabilirsiniz. Zaten mesela yurt dışında UX ile ilgili şöyle programlar var. 2 senelik uzaktan eğitim. Sertifika da denemez aslında tam olarak bilmiyorum ama UX üniversiteleri de diyebilirim ya da teknolojiyle alakalı. Siz oradan eğitimlerinizi alıyorsunuz. 2 sene sonunda mezun oluyorsunuz. Ondan sonra da iş bulabiliyorsunuz. Aslında bu noktada önemli olan birazcık kendi konunuzu bulmak. Eğer onu bulursanız o zaman öncelikle araştırmaya ve okumaya başlıyorsunuz ki mesela bilgisayar mühendisliğini açıkçası benim
geride bıraktığımı düşünmemin nedenlerinden biri buydu. Yani bir konuyu her zaman araştırmak gerekiyor, her zaman öğrenmek gerekiyor. Özellikle teknolojideyseniz, teknolojiyle ilgileniyorsanız, tamam ben artık bunu öğrendim ve bir daha hiçbir şey okumayacağım gibi bir şey yok. Sürekli okuyacaksınız, sürekli geliştireceksiniz. O yüzden de neyi okumayı seviyorsanız onu bulmak bence önemli. Ben de ilk işimde şunu fark etmiştim. Oradaki tasarımcı arkadaşlarım mesela sabah işe ilk geldiklerinde savunma sanayinde yeni çıkan ürünler neler, sektördeki gelişmeler neler, işte formlar nasıl değişmiş vesaire. Hep bunları araştırıyorlardı. İşte çaylarını içerken onları öğrenmeye, okumaya çalışıyorlardı. Ben de onları gördükçe kendimi sorgulamaya başlamıştım. Kendi kendime, ya Nurgül senin de kendini geliştirmen lazım, takip etmen lazım, sektördeki haberleri vesaire diyordum. Hatta gidip dergi alıp evde böyle form çalışmaları yaptığım, haberleri okuduğum dönemler olmuştu. Daha sonra kendimi bunları yaparken zorladığımı fark ettim. Yani çok fazla zevk almadığımı, tamamen yapmam gerekiyor diye hissettiğim için yaptığımı fark ettim. Daha sonra dijital ürün tasarımcılığı hakkında bir şeyler öğrenmeye başladım. İkinci yılımda da hani araçların arayüzlerini tasarlamaya başladığımda eve gittikten sonra böyle online kurslar bitirmeye, makaleler okumaya başladım. İşten yorgun geliyordum mesela ama işte videolar izlemek, makaleler okumak, öğrenmek beni dinlendiriyordu, yani beni motive ediyordu. Dijital ürün tasarımcısı olmak için ve ilk işinize başlamak için bir portfolyo yapmanız gerekiyor. Yaptığınız işleri, bakış açınızı, kendinizi ne derecede geliştirdiğinizi karşı tarafa bir şekilde yansıtmanız gerekiyor. O yüzden ben de böyle case study yapmaya başlamıştım. Bir konu belirlemiştim. Tasarım süreçlerinin çoğunu kullanmaya çalışmıştım. Örnekler bakmıştım vesaire. Bunları yaparken de mesela işten geldikten sonra yapıyordum ama yine de çok zevk veriyordu. Bana böyle bir yük gibi, bir zorluk gibi gelmiyordu. Aynen öyle. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Aslında temeli motivasyon. Motivasyon olduktan sonra, o arzu ve yaptığın şeyi sevdikten sonra her yolunu buluyor. Mesela benim de aklıma şey geldi. Sen bu şekilde hani sabahları soruyorlardı, benim bir şey yapmam gerekiyor diyordum. Ama asıl motivasyonu akşam eve gittiğimde o case study yaparken buluyordum dedin ya. Ben de aslında kullanıcı deneyimi araştırmacısı olarak ilk başladım ilk meslek hayatıma. 2,5 yıl kadar da aslında bunu yaptım bir yazılım firmasında. Ama bunu yaparken şöyle bir fırsatım oldu. Küçük bir ekibin tasarımcısı yurt dışına gitmesi gerekti. Yani işi bırakması gerekti ve benim de tasarım temelli olduğumu bildikleri için dediler ki zaten hevesin de var. Stajda göstermiştim o hevesimin olduğunu, böyle bir iki küçük component tasarlayıp vermiştim staj sırasında. Dediler ki hani dener misin? Çünkü çok küçük, yani ekibin tasarım ihtiyacı çok düşük araştırma kısmına kıyasla. Dedim olur, deneyimlerim. Ben o kadar keyif aldım ki, yani küçükten kastım da şu: kütüphane belli, yani kullandığımız elemanların şekli, şemali, rengi vesaire her şey belli. Ben sadece oradaki aslında akışı oturtuyordum. Yani önce buna cevap vermeli kullanıcı, sonra oradan buna geçmeli vesaire gibi. Aslında bir form oluşturuyordum işin günün sonunda. Ama hani o formu hazırlarken ki oradaki olması gereken elementleri koymak oralara, o komponentleri benim seçiyor olmam, o akışı, arada bir küçük illüstrasyon gerekiyor, ikon gerekiyor, ikon bul vesaire. O kadar keyif aldım ki, ya tamam, ya araştırma kısmı çok keyifli. Kullanıcıya dokunmak, onların ihtiyaçlarını öğrenmek, bir de biz çok şanslıydık çünkü gerçek kullanıcıyla birebir görüşmeler yapıyorduk. Birebir ağızdan gerçek ihtiyaçları öğreniyorduk. Onları değerlendirip gerçekten buna yönelik yeni ürünler yaratıyorduk. Bir de onları test ediyorduk. Yani yaptığım işten zaten keyif alıyordum. Ama tasarım kısmından inanılmaz bir keyif. Yani şöyle, o da olsun, o da olsun gibi bir ihtiyaç duydu işimle. Tamam, ben araştırmasını yapayım, testini de yapayım ama ben bu tasarım sürecinin her halinde de yer almak istiyorum. Yani o komponentleri alıp O kullanmak çok güzel bir şey bence. aynen öyle yani. Tam bir herhalde biraz da yani temelimiz o olduğu için gerçekten sıfırdan biz bu komponentleri kullanacağız kararına da ben vermek istiyordum. Sonunda gerçekten o testi yaptıktan sonra işte öneriyi de ben yapmak istiyorum. Ben gerçekten o product'ın her halinde yer almak istiyorum. Bu yüzden aslında ben de ilk kariyer değişikliğimi yapmıştım. Hani ve bunu da nasıl geliştirebilirim? Bu tasarım tarafımı, çünkü belli ki pratiğim 2,5 yıldır araştırma üzerine tereddütüne düşünce ben de senin yaptığını yapıp eve gittikçe case study'ler yapmak vesaire
küçük olan şeylerin replikasıyla denemek, hani biraz daha el alışkanlığı sağlamak için vesaire. Bu tarz şeylere başladım ve hevesimi gördüm. Ve gün sonunda da aslında portfolyo çıkıyor ister istemez. Bu motivasyonla sen bir şeyler yapmaya çalıştıkça. Portfolyonun da önemine değiniriz ama aslında gerçekten önemli olan motivasyon, istek. Burada savaş ve sonunda bakıyorsun portfolyo zaten bonus. Ben şimdi biz nasıl tanıştık, yollarımız nasıl kesişti biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Podcast'imizin başında da belirtmiştik, biz Dimin'le sınıf arkadaşıydık üniversitede. Beraber işte bolca vakit geçirdik, projeler yaptık, mezun olduk derken mezun olduktan sonra da biz görüşmeye, konuşmaya devam ettik. Daha sonra ben tamamen dijital ürün tasarımcısı olmaya karar verince Dilmin'i arayıp konuştum. Dedim Dilmin'cim sen yazılım şirketinde çalışıyorsun, işte researcher'sın, tasarımcılarla çok birebir yakın çalışıyorsun. Hani nasıldır bu durumun artısı eksisi nedir, senin deneyimlerin ne vesaire. O da sağ olsun çok güzel bir şekilde bana anlattı. Ondan sonra da zaten dedim Nurgül'cüm kesin senin artık aksiyon alman lazım. Biz konuşurken Dimin de bu arada şey demişti, ben de tasarıma geçmek istiyorum. Hani artık researcher olmak yerine tasarımcılığa daha sıcak bakıyorum. Hatta ufak ufak tasarımlar yapmaya başladım şirkette demişti. Daha sonra ben ilanlara başvurdum vesaire iş buldum. Zaten Eliflerle de o ikinci iş yerinde karşılaştık. Bizim aslında Nurgül'le hikayemizin başı şöyle komik bir hikayemiz var aslında. Nurgül'ün mülakata geldiği gün biz mülakata girdik. O zamanlar Covid vardı ve böyle daha ilk zamanları yani Türkiye'ye yeni gelmiş, hepimiz maske takmaya başlamışız. Aşı yok, ne olduğunu bilmiyoruz. Yani böyle Covid'in en böyle ne olduğunun belli olmadığı zamanlar. Nurgün geldi, işte mülakattayız, bir masadayız. Hepimizde maske vardı sanırım. Hani o zamanlar maskesiz mülakata girmiyorduk. Ama mülakat bitti. Nurgül de böyle çok güzel hazırlanmış, işte bir tablet getirmiş, yaptığı şeyleri bize gösteriyor. Aşırı hevesli falan. Biz dedik ki yani, muhteşem. Hani bizim ekibimize de uyar. Hani hemen işi de kapar, hiçbir sıkıntı yok. Mülakat bitti. Biz mülakatın kapısından çıktık. 10 adım atmadık yani. Bize bir mesaj. Ekip arkadaşımızdan ben Covid oldum. Biz böyle şok olduk. Benim Hani yani senin şansın ama biz bir yandan böyle hani kendimiz için panik olduk. Bir yandan diyoruz ki ya kıza bak diyoruz hay Allah haber versek mi ne yapsak işte bulaşır mı bulaşmaz mı? Neyse sonra dedik ki yani boşu boşuna da insanı panik ettirmeyelim. Bize bir şey olursa biz hepimiz iletişimde olalım artık. O zaman da bizim hani takım arkadaşlarımızdan birinin Nurgül'le iletişimi de vardı. Hani yine aynı bölümdelerdi. Dedik hani bir şekilde artık ulaşırız bize bir şey olursa. Çok şükür olmadı. Geçti o günler sağlıkla. Böyle bir anımız var. Çok iş değiştirmiş olsak da hani gerçekten benim için yeri ayrı yani o şirketteki deneyimimizin. Çünkü gerçekten çok, Sen çok nasıl tatlı bir geldin ekip. onu değil mi? Deminci mi? Pardon özür dilerim. Evet onu bir anlatalım. Ben de gittim. O mülakattan sonra ben de gittim. Elif beni de aldı. Nurgül'le çok yakın olduğumuz için ona izin vermemişlerdi. Mülakatıma girmesi etik olmaz diye ama daha Öyle doğrusu miydi? Nurgül Aa, beni evet. istememişler. Biz çok yakın arkadaşız diye etik bulmamıştık. Diğer tüm ekip üyeleri girmişti benim. Çok da güzel oldu tüm bu deneyim. Hep bizim yollarımızı kesiştirmiş oldu ve o günden beri de biz UX sohbetlerine hep devam ettik. Çünkü gerçekten hem çok soru soruluyor bize, hem ilgiyi çeken bir alan, hem de biz bu sohbetleri yaparken çok keyif alıyoruz. Böyle harmanlayarak böyle bir şey oluşturduk. Kullanıcı deneyimi tasarımı hala yeni bir kavram Türkiye'de. Türkçe kaynak bulmak biraz zor olabiliyor. O yüzden biz de biraz katkımız olursa ne mutlu bize diyerek bu podcast serisini paylaştık. Aynı zamanda kariyerimizde şeyi fark ettik. Yani hani gerçekten bu sektörde çalışan insanların deneyimlerini ilk ağızdan duymak gerçekten çok yararlı. O yüzden bize dedik ki hani bu tecrübelerimizi olabildiğince paylaşmaya çalışalım. Bazen hatta farklı konuklar davet ederiz. Farklı arkadaşlarımızı, farklı sektörlerde çalışan tasarımcıları. Onların da deneyimlerini ilk ağızdan duymuş olursunuz. Aynı zamanda iş bulma süreçleri, tasarımcı olarak neler yapmalısınız, mülakat soruları, kullanıcı deneyimiyle ilgili teknik konularda sohbetler, yurt dışında iş deneyimi, yurt içinde yaşayıp yurt dışına iş yapmak, freelance olarak çalışmak bunların hepsine değineceğiz. Aynı zamanda
Sizlerin de aklına gelen sorular varsa, öneriler varsa, feedbackler varsa bunları duymayı çok isteriz. Çünkü konularımızı sizlerden gelen isteklere göre önceliklendirmeyi planlıyoruz. Feedbacklerinizi bekliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.